Herkese selamlar. Her Yer 2 Bilet kanalından ben Betül. Bugün sizlere Danimarka Schengen vizesi sürecimizi ve sonucumuzu anlatacağım. İlk olarak başvuru evraklarından başlamak istiyorum. Bununla alakalı gerekli linkleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan direkt tıklayıp bulabilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Danimarka'nın gerekli evrak listesi. Evet, burada sırayla madde madde gideceğiz. Evet, vize standart ücreti 90 euro, indirimli ücret 45 euro. Bu öğrencileri kapsıyor. VFS hizmet ücreti de 13 euro olarak belirtilmiş. Evet, ilk olarak pasaportla ilgili bir madde var. Bu her vize başvurusunda geçerli bu kural bu arada. En az sizin dönüşünüzden itibaren 3 aylık pasaportunuzun süresi olmalı. Bu dönüş tarihi bu arada gidiş tarihinizden itibaren değil. Bu önemli bir şey. Sonraki madde önceki pasaportlarınızdaki vizelerin ve damgaların fotokopilerini çekip ekliyorsunuz bu maddede. Bir adet fotoğraf demiş. Biyometrik fotoğraf. Zaten fotoğrafçılar ülke bazında fotoğraf ölçülerini ve dikkat edilmesi gereken şeyleri biliyorlar. Bu konuda fotoğrafçıya gittiğinizde bir problem yaşamazsınız. Başvuracağınız ülke adını söylemeniz gerekiyor. applyvize.u.dk'dan imzalı ve tarihli ön yazılı diyor. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Onları sizlere göstereceğim. Uzun bir süreç bu arada bu formu doldurmak. Baştan sona bunu gösteremeyeceğim. Ama dikkat etmeniz gereken şeyleri dediğim gibi gösterebilirim. Burada ilk olarak üye olmanız gerekiyor. Ben tabii öncesinde üye olduğum için kayıtlıydı. Direkt giriş yaptım. Burada işte karşınıza Apply for Visa diye bir kısım çıkıyor. Ve altta da iki tane seçenek var. Apply for Individual Visa ve Apply for Group Visa diye. Ben eşimle kendi adıma başvurduğum için Apply for Group Visa olarak başvuruyorum. Birden fazla kişiyseniz Grup Visa'dan form doldurmanız gerekiyor. Buradaki formu baştan sona sizin seyahat tarihlerinize göre doldurabilirsiniz. Bu arada bazen seyahat tarihinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Buradaki form düzenlenmiyor. Ama başvuru yaptığınız sırada oradaki gişedeki görevliye söylerseniz sizin çıktı aldığınız bu vize formunun üzerindeki tarihleri değiştirip kendisi güncelleyebiliyor. Buradaki cover letter'ımızı doldurduktan sonra bir ödeme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da Danimarka'nın vize bedeli oluyor 90 euro. Normalde çoğu ülkeler başvuruya gittiğiniz zaman bu 90 euro ücreti alıyor. Danimarka'da bu biraz farklı işliyor randevu süreci. Siz bu formu doldurduktan sonra bir ödeme yapıyorsunuz. Ödemenizden sonra da sizin mailinize bir etiket referans numarası gelecek. Herkesin kişiye özel farklı numarası oluyor. Bunu da randevu aşamasında kullanacağız. Ödeme yaptınız. Ondan sonra bu mail geldi. Sonrasında da VFS sayfasından VFS'nin Danimarka uzantılı sitesine giriyorsunuz. Burada kayıt olmanız gerekiyor. Bu arada VFS'nin birçok ülkeye hizmeti var biliyorsunuz ki. Her ülke için tekrar üye olmanız gerekiyor. Biz öncekinde mesela Hollanda'dan başvurmuştuk. Hollanda'nın uzantısı farklıydı. Oradaki üyeliğimiz farklıydı. Danimarka'da da farklı oluyor. İlk önce üye oluyorsunuz. Ondan sonra randevu kısmına ilerliyorsunuz. Ve üstte zaten size bir etiket soracak. Çoğu kişi sistemi bilmediği için o etikette takılıyor. Bir şeyler yazıyor ve ilerleyemiyor bir türlü randevu kısmına. O etiket bizim ödemesini yaptığımızda mailimize gelen etiket oluyor. Ondan sonrasında zaten randevu tarihi alabiliyorsunuz. Genelde açık oluyor randevuları. Bir sıkıntı olmuyor. Bu yüzden de zaten şu an inceleme süreleri çok artmış durumda Danimarka'nın. Bunu da göz önünde bulundurun. Birazcık stresli olabiliyor. Şu an 100 gün ve üzeriydi inceleme süresi. Gerçekten bu süreleri bulabiliyor. Başvururken de buna dikkat etmenizi öneririm. Evet, şu an devam ediyoruz. Formu doldurduk zaten. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Ebeveynler, kardeşler, eşi ve çocukları gösteren diyor. Burada da şöyle bir nokta var. Eğer siz evlendiyseniz eşiniz ve anne babanız gözüküyor. Kardeşleriniz gözükmüyor. Önceki kapanan dosyanızda kardeşleriniz görünüyor. Biz başvururken güncel haliyle başvurduk. Kardeşlerimiz gözükmüyordu. Bir sıkıntı yaşamadık. Eğer ki sizden ekstra bir talep olursa eski kaydı da ekleyebilirsiniz buraya. Ama dediğim gibi bunun böyle bir zorunluluğu yok. Sonraki aşamada seyahat sigortası. Burada Covid-19 içeren bir madde olması gerekiyor. Bazı sigortalarda pandemi kapsamlıdır diyor. Bunlar da sorun çıkarabiliyorlar.
Yani özellikle Covid-19 maddesi olan bir sigortadan yaptırmanızı tavsiye ederim. Şimdi diyebilirsiniz Covid-19 mu kaldı diye ama sistemleri bu şekilde yapabileceğimiz bir şey yok. Biz nereden yaptırdık? Happy sigortadan yaptırdık. Özellikle bunların 6 aylık kampanyaları oluyor. 10 euroydu galiba 6 ay. Ara ara onları takip ediyorum ben. 10 euroluk kampanyalarda yaptırıyor. Ve orada kişiselleştir kısmında Covid-19 maddesi eklenebiliyor ekstra. O şekilde yaptım. Reklam değildir bu arada. Happy'den sigorta yaptırırken de grup sigortası yaptırmamanızı tavsiye ederim. Evraklarda yanlışlık olduğunda kampanya olduğu için değişiklik yapamıyorlar. Tüm herkesin sigortası yanıyor gibi oluyor. Tek tek girip sigorta yaptırmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi hiçbir şekilde reklam değildir bu. Örnek olarak verdim. Başka sigortalara da bakabilirsiniz. Uçuş rezervasyonları. Zaten bizim uçuş rezervasyonlarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bunların olmaması bir red sebebi. PNR kodu içermelidir diyor. Burada da şu madde var mesela. Danimarka misyonunun vizeniz onaylanmadan uçak bileti almamanızı tavsiye ettiğini lütfen unutmayın diyor. Bu maddeye takılmayın lütfen. Sizin 3 aylık bir inceleme sürenizde 2 haftalık rezervasyonunuzun PNR'ı zaten geçersiz sayılacak. Burada açıkçası uçak bileti satın almadan eklenmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Ne yapabilirsiniz? Tam ödemeli uçak bileti alabilirsiniz. Ola ki red durumunda komple iade alabilirsiniz. Ufak bir ödediğiniz ekstra para kesintisi oluyor. Ya da bazılarında olmuyor. Örnek vereceğim. Yine reklam değildir. Pegasus'un Flex eklediğinizde biletinize tek yön başına 600 civarı bir fiyatı var. 600, gidiş dönüşü 600, 1200 gibi düşünebilirsiniz şu anki fiyatıyla. Bu tabi dövize göre de değişiklik gösteren bir şey. Sizin ödediğiniz uçak biletinin yanında ki sadece atıyorum bu 1200 TL yanıyor sadece iptal ettiğinizde. Onun dışında Türk Hava Yolları'nda tamamen kapsamlı iade alabildiğiniz biletler de varmış. Tabii fiyatlar ona göre de daha yüksek olabiliyor. Reklam değildir. Bakabilirsiniz bunlara da. Sonrasında otel rezervasyonu ve seyahat planına ilişkin kanıtlar demiş. Otel rezervasyonu da yine bizim olmazsa olmazımız vize başvurularında. Bu aşamada iptal edilemez rezervasyon önermiyorum otellerde. Bazıları çünkü ona göre fiyatlandırması farklı oluyor. İade edilemez alırsanız daha düşük oluyor. O yanılgıya girmeyin. Siz iade alabilecek şekilde bir rezervasyon sunun ve iade süresi de önemli burada. Bazıları mesela atıyorum gideceğiniz güne kadar iade edebiliyor. Bazıları işte 5 gün öncesine kadar iade edebiliyor. Ama Danimarka'da biraz gecikmeler olabildiği için siz bence gideceğiniz güne kadar iade alabileceğiniz bir otel rezervasyonu yaptırın. Ya da otelde ödeyebilecek şekilde de rezervasyon yaptırabilirsiniz. O biraz daha kısıtlı oluyor o seçenek. Seyahat planı hazırladığınız bir dilekçe yani niyet dilekçesi. Bunu da her vize başvurusunda eklemek gerekiyor. Dilekçeyi de şu şekilde hazırlayabilirsiniz. İngilizce hazırlayın öncelikle. Eğer İngilizceniz yeterli değilse Türkçe bir metni de İngilizceye çevirebilirsiniz. ChatGPT'den de yararlanabilirsiniz bu arada. ChatGPT'ye de şablon olarak yazdırabilirsiniz. Bu dilekçede neler yazmalı? İsminiz, pasaport numaranız ve beraber seyahat edeceğiniz kişiler varsa onların da pasaport numarasını ve ismini eklemenizi tavsiye ederim. Eğer seyahat edeceğiniz kişinin aktif bir vizesi varsa bu sizin için daha artı olabilir. Aktif olan vizesinin de fotoğrafını ve numarasını ekleyebilirsiniz. Bu arada daha önce eğer vize aldıysanız ve Cascade kuralına uygunsanız bunu da dilekçenizde belirtmenizde fayda var. Danimarka'da belirtmeseniz de uyguluyor diye biliyorum. Ama siz yine de belirtin. Onun dışında niye ziyaret etmek istediğinizi, nereleri görmek istediğinizi ve kendinizden, işinizden, gelirinizden bahseden bir dilekçe oluşturabilirsiniz. Burada bir sayfanın dışına çıkmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü çok kısa sürede sizin belgelerinizi inceliyorlar. Çok fazla uzun tutmayın. Kısa ve net olun. Buradaki kilit nokta sizin onlara inandırıcılığınız açıkçası. Bunu da evraklarınızla belgelemeniz gerekiyor. Sonraki maddeye geçelim. Evet, geçim kaynaklarının ispatı diyor. Son 3 aylık hesap bakiyesi gösteren, banka tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış kişisel banka hesap özeti. Evet, 3 aylık banka hesap özeti. Genelde maaşlı çalışansanız zaten maaş hesabınızı gösterebilirsiniz. Birikim hesaplarınız varsa onları da gösterin. Ayrıca sizin orada kalacağınız gün sayısına oranla
Günlük harcayabileceğiniz minimum bir limit var. Hatta burada günlük kullanım için bir link bırakmışlar. Tıklıyoruz. Buradaki bilgiye göre Danimarka için genel kural şu şekilde. Günlük yaklaşık 350 Danimarka kronu olması lazım hesabınızda. Yani kaç gün kalacaksanız çarpı 350 Danimarka kronu. Ama otelde kalacaksanız ve ödemesini de yapmadıysanız eğer bu miktarı günlük 500 Danimarka kronu olarak hesaplayıp ona göre hesabınızda para bulundurmanız gerekli. Eğer bakiyeniz yetersizse sizle iletişime geçebilirler, revize isteyebilirler bu konuyla alakalı. Bu arada başvuru yapmadan önce hesaplarınıza yüklü miktarda para girişleri yapmamanızı tavsiye ederim. Parça parça para gönderebilirsiniz. Böyle bir anda yüklü miktar olunca bu çok hoş karşılanmıyor ve red sebebi olabiliyor. O yüzden ona dikkat edin derim. Çalışanlar için yine burada işveren tarafından bir dilekçe verilmesi gerekiyor. Burada zaten istediklerini yazmışlar. Çalışanın adı, pasaport numarası, işe başlama tarihi ve görevi, izin süresini ve ücretli veya ücretsiz izin olup olmadığını, işverenin iletişim bilgilerini, mektubu imzalayan kişinin adını ve pozisyonunu belirten imzalı ve tarihli mektup demiş. Evet, bu kadarı yeterli. Son 3 aya ait maaş bordroları. Bunları yine işverenden alıyorsunuz. QR kodlu SGK giriş belgesi. Yine QR kodlu SGK tescil ve hizmet belgesi, hizmet dökümü. Bunları E-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz zaten. Onun dışında diğer başvurduğumuz ülkelerde işte iş yeriyle alakalı belgeler gerekiyordu. Burada onu özel bir şirket sahibi ise kısmına eklemişler. Ama biz ne olur ne olmaz diye onu da ekledik mesela. Atıyorum ticaret odası şirket kaydı, ticaret sicili bülteni kopyası, vergi levhası, işte faaliyet belgesi. Bunları biz yine ne olur ne olmaz bunları da ekledik. Ama çalışanlar için zorunluluğu yok diye biliyorum. Burada sırayla gidiyorum. Çiftçi ise demiş, çiftçi belgesi. Öğrenci ise orijinal öğrenci belgesi. QR kodlu olması çok önemli bu noktada. QR kodsuz belgeler red sebebidir. Buna dikkat edin lütfen. Emekli ise emekli maaş belgesi. Evet, bunları yazmışlar zaten. Reşit değilse diyor. Buradakiler de gayet net. Aşağısında da imza ve VFS personeli de inceleyip ona göre notları varsa ekliyor oraya bu arada. Eksiğiniz varsa, sizi uyardıysa, siz hani bu şekilde gidebilir sorun değil derseniz o eksikleri VPS personeli oraya yazıyor ve o şekilde gönderiyor. Bunun da bilgisini geçeyim. Bu arada burada hiç mesela değinilmemiş sponsorlu gidenler için de ayrıca bilgi vereyim. Sponsor ne demek? Çocuğunuza ya da çalışmayan eşinize sponsor olabilirsiniz. Böyle bir durumda sponsorun da kendisi başvuruyormuş gibi belgelerini çıkartması gerekiyor. Normal bir çalışan gibi ya da iş yeri sahibi ise buradaki iş yeri sahibinden istenilen belgeleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca size sponsor olacak kişinin de bir dilekçe hazırlaması gerekiyor. Kendi ağzından. Bu nasıl bir dilekçe? Mesela eşiniz adına yazıyorsunuz diyelim. Şu pasaport numaralı, şu kişinin seyahat masraflarını ben karşılayacağım. Şu tarihlerde gidip dönüş yapacaktır tarzında. Bir tane de dilekçe yazılması gerekiyor. Dilekçe eklenmesi gerekiyor sponsor evrağı olarak. Onun dışında burada yazmamış ama üzerinize tapu, ruhsat vesaire gibi belgeler varsa bunları da eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü sizi yaşadığınız ülkeye bağlayan şeylerdir bunlar. Vize sürecinde olumlu etkileri olabilir bunların. Evet, başvuru belgeleri bu şekilde görünüyor. Bunun haricinde ben bir de ne ekledim? Ülkeye giriş çıkışımın E-Devlet üzerinden çıktısını aldım. Onu ekledim. Gerekli mi? Gerekli değil ama çok fazla giriş çıkış yapınca daha böyle hani güvenilir olması açısından ekledim. Bu şekilde evrakları sırasıyla hazırlarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Evet, bundan sonrasını randevu sürecini anlatayım. VFS'nin sitesinden etiket numaranızı girip size uygun tarihi seçip bir randevu oluşturuyorsunuz. Bizim randevumuz 24 Temmuz'daydı ve öğleden önceydi. Randevu saatinden 15 dakika önce sizi içeri almaya başlıyorlar. Danimarka sırası bayağı yoğundu. Bize sıra gelmesi ve evraklarımızı teslim edip orada işimizin bitip çıkması yaklaşık bir 2,5 saatimizi aldı. Evrakları teslim ettik. O sırada işte parmak izi, biyometrik fotoğraf vesaire çekiyorlar. Ve sizden yine bir ödeme alıyorlar. Kargo ücreti. Bu kargo ücreti nedir? Onu da açıklayayım. Danimarka'nın sadece Ankara'da bir konsolosluğu olduğu için Ankara dışındaki illerden bir kargo ücreti alınıyor. Bu giderken 311 TL. Dönüşte de eğer kendi adresinize isterseniz
Ayrıca 750 TL gibi bir rakam ekleniyor bu 311 TL'nin üzerine. Ama biz VFS merkezinden almak istiyoruz dedik. Sadece 311 TL ödedik kişi başı. Onun dışında size SMS ister misiniz diye soruyorlar. SMS vesaire ekstralar. Bunların her birisi ekstra ücretli bu arada. Bilginiz olsun. Hepsini istiyorum vesaire demeyin. Ekstra ücret çıkacaktır çünkü size. Siz belgeleri verip ödemeleri yaptıktan sonra en son size bir tane fiş veriyorlar. O fişte sizin takip barkodlarınız oluyor, takip numaranız oluyor. DNK ile başlayan site var. Onun linkini de ekleyeceğim. O siteden girdiğinizde o barkodunuzu tuşladığınızda süreci görebiliyorsunuz. Atıyorum transfer sürecinde diyor. Genelde de öyle oluyor. İlk etapta Ankara'ya transferi oluyor. Ankara'da da işleme sürecinde diyor. Uzun bir süre işleme sürecinde oluyor. Sonrasında eğer kargoya verilirse bu sefer transfer sürecine geçiyor. Evraklarımızı verdik ve biz başvururken süre 42 güne çıkmıştı incelenme süresi. Onun öncesinde ben randevu alırken tabii bu süreç daha azdı. Bizim de başvuru ve seyahatimizin arasında tam 47 gün vardı. Normalde çok rahat yetişir diye düşünüyorsunuz ama süreç ilerledikçe ve zaman azaldıkça insan biraz strese giriyor. Bizim de şu şekilde oldu. Seyahatimiz 10 Eylül çarşamba günüydü ve onun 2 gün öncesinde falan pasaportu elimize almamız gerekiyordu ki iptallerin süresini kaçırmayalım. Çünkü hafta sonu araya girince hafta sonu çalışılmıyor. Cumartesi ve pazar günü kargo işlemi yapılmıyor. Yani cuma yapılması gerekiyordu bizim rahatlamamız için. Cuma günü öğleden sonra işte bilgilerimi girdiğimde veri alamadım. Şöyle bir ekran geldi. No data found for this combination of inputs diye. Bu aşamada sizin bilgilerinizi güncelliyor oluyorlar. Bu sevindirici bir haber. Ondan sonra da zaten 1-2 saat sonra da tekrar kontrol ettiğinizde transfer prosesi olarak gözüküyor. Yani transfer sürecine girmiştir olarak gözüküyor. Bizim cuma günü öğleden sonra oldu bu. Ondan sonra pazartesi günü de oradan alabiliriz diye düşünüp birden sonra belgelerinizi alabiliyorsunuz pasaport teslimi. Onunla da eşim Niyazi gitti. Ben kendim gitmedim. Bir yazı yazdım. Pasaportu eşim işte şu kişi alabilir diye imza attım. Eşim gittiğinde ama biraz sorun çıkardılar. Kimlik fotokopisi gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Başkası adına alacaksanız kimlik fotokopisi ve imzası olması gerekiyormuş. Neyse ki o sorunu çözdük. Bu sefer de birden sonra henüz daha gelmemişti bizim belgelerimiz. Hala transfer sürecindeymiş. Niyazi orada 2 saat daha bekledi. Sonunda belgeler gelmiş, evrakları aldı çok şükür. Şöyle bir dosya veriyorlar. Üzerinde sizin barkod numaranız yazıyor. Bunları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Pasaport karışıklığı olabilir çünkü. İçini açın, pasaportunuzu kontrol edin. Bu dosyayı görünce de panik olmayın çünkü herkese geri veriyorlar bu verdiğiniz tüm evrakları. Diğer ülkelerde bu şekilde değil ama Danimarka tüm belgeleri geri gönderiyor. Orada dediğim gibi pasaportunuzu kontrol edin. Bir sıkıntı olmasın. Zaten eşim açtığı için o sıra vizemizi de görmüş oldu. Bizim son 2 yıl içinde 4. vizemizdi ve Cascade'e uygun olduğumuz için 1 yıllık bir hak edişimiz vardı. Ki Danimarka'da bizi uyguladı ve güzel bir sonuç aldık. Ama şu an derseniz ki tekrar başvurur muyum? İncelenme süreleri o kadar çok artmış durumda ki ve biz ilk defa bu kadar stres yaşadık. Yani seyahatten 2 gün önce pasaportlarımızı teslim almak bizim için yaşadığımız en uzun süreçti açıkçası. O yüzden şu an 100 günleri bulmuş durumda. Yani 3 ay pasaportunuz onlarda kalacak. Onun dışında başka seyahatiniz olursa pasaportunuzu isteyebiliyorsunuz bu arada. Size kargoluyorlar. Kullanıp tekrardan gönderebiliyorsunuz. İşte kargo maliyeti ve işte o sırada da mailinizi görecekler mi vesaire. Bu da biraz stresli bir süreç bence. 2 pasaportunuz varsa birisiyle seyahat edip diğeriyle de başvurabilirsiniz. Bu da bir seçenek. 2 pasaport hakkınız var biliyorsunuz ki her vatandaşın. Sıfırdan pasaport çıkartır gibi nüfus müdürlüklerinden başvurduğunuzda çıkartabiliyorsunuz. Bazı yerlerde size önden dilekçe yazdırıyorlar. Ama biz daha önce yaptırmıştık. Bizden hiç dilekçe istememişti görevli. Zaten böyle bir hakkınız var deyip direkt çıkarmış. Onun da bilgisini vereyim. Ayrıca bu süreçte bazı insanların seyahatleri gecikti gördüğüm kadarıyla. Tekrardan onlardan revize istiyorlar. Bu da birazcık şans mıdır artık bilemiyorum.
Cascade'e uygun olsanız dahi bu gecikmeler yaşanabiliyor. Sizin seyahatinize yetiştireceklerinin hiçbir garantisi yok. Çünkü çok fazla başvuru almaya başladılar haliyle. Bir de şöyle bir şey var. Randevu iptal edebilir miyim derseniz. Arkadaşım Yunanistan'dan başvurmak istiyordu. Yunanistan'da boşluk bulamayınca Danimarka'dan randevu aldı. Ondan sonra tesadüfen Yunanistan'dan randevu yakalayıp Yunanistan'a başvurdu ve sonuçlandı. Sonrasında işte iptal edebilmek için mailler attı. İptal edemediklerini söylediler. Bu konuda yardımcı olmadılar ona. Kaç kere denediyse de. Bazı kişilerin ama iptal edebildiklerini de gördüm. Başka bir arkadaşımın da şu şekilde oldu. Bu vize süreçleri çok uzadığı için, sürekli günler arttığı için randevusundan önce Danimarka konsolosluğuna bir mail atmış. İşte biz başvurduğumuzda inceleme süreci şu kadardı, şimdi bu kadar oldu, iptalini istiyorum diye. Ondan sonrasında hızlı bir dönüş alamadı. Sonrasında randevuları geldi ve ailecek gidip başvurdular. Başvurudan sonra Danimarka'dan bunlara bir mail geldi. Evet, haklısınız ve başvurunuzu iptal ediyoruz diye. Bu sefer bu şekilde bir mağduriyetleri oldu. Sonrasında eşi ve çocuğu adına da tekrardan mail attı. Yani o kadar evrak hazırladı. Sonradan dönüş oldu ve iptal şeklinde. İptal kısmı ne şekilde değerlendiriliyor bilmiyorum açıkçası. Ama böyle önümde 2 tane somut örnek var. Bilginiz olsun. Başvururken önemli detaylar bunlar. Emin değilseniz başvurmayın çünkü önden ücret ödüyorsunuz ve randevu iptali de %90 olmuyor. Olunca da arkadaşımın yaşadığı gibi bir talihsizlik oluyor. O kadar evrakları tamamlamışken. Yani dediğim gibi bu süreç birazcık stresli bir süreç. Özetle Danimarka vize sürecimiz ve sonuçlanmamız bu şekilde oldu. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışırız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve herkesin gönlünce istediği vizelere kavuşmasını dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.